Merhaba arkadaşlar. Bozukluk ya da hastalık belli bir belirti kümesinin, belli bir belirti grubunun genel adıdır. Bizi bozukluk ya da hastalık etkiliyor demek, bizi şu belirtiler etkiliyor demektir. Çünkü bozukluk ya da hastalık kendisini belirtiler yoluyla ortaya koyar. Psikiyatri ve psikoloji bizi takıntının, depresyonun, panik atağın etkilediğini söyler. Yani bizi yağmurun ıslattığını. Oysa bizi etkileyen panik atak, takıntı ya da depresyon veya anksiyete dediğimiz sorunların bizatihi ortaya çıkması ya da şiddeti değildir. Nereden biliyoruz? Bakın şu müthiş örnek üzerinde lütfen düşünün. Ne demiştik? Bozukluk ya da hastalık kendisini belirtilerle belli eder. Bizi bozukluk ya da hastalık etkiliyor derken aslında bazı belirtilerin etkilediğini söylemiş oluruz. Söz gelimi evde bir panik atak yaşarken sizi neyin etkilediğini düşünüyorsunuz? Ortaya çıkan belirtilerin. Statüko'da, psikiyatri ve psikoloji de böyle söylüyor. Zaten böyle söylediği için bizi panik ataktan, takıntıdan, anksiyeteden kurtarmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi evde bir panik atak ortaya çıktığında bunun örneğin bir tek örnek vereyim. Kalp çarpıntısının sizi etkilediğini kabul ediyorlar. Oysa aynı kalp çarpıntısı koşarken ya da merdiven çıkarken de yaşanır. Ancak hiçbir psikoloji üretmez. Demek ki bizi etkileyen bir belirtinin yani bir bozukluk denen, hastalık denen sorunun ortaya çıkması değil. Öyle olsaydı benzer belirti her yerde benzer psikolojik sonuçları ortaya çıkarabilmesi gerekirdi. Bizi etkileyen nedir? Algımızdır. Çünkü evde ortaya çıkan bir kalp çarpıntısını bilinçaltımız hastalık olarak yorumluyor. Merdiven çıkarken ortaya çıkan bir kalp çarpıntısını ise beynimiz hastalık olarak, bir problem olarak yorumlamıyor. Ne diyorum? Aslında bizi etkileyen bilinçaltındaki hatalı hastalık algımız ve inancımız. O halde değişmesi gereken nedir? Takıntımız, panik atağımız değil, takıntı ve panik atağımızla anksiyete ya da depresyon denen sorunla ilgili bilinçaltı algımız ve inancımız. Bu yazılımı statüko oluşturdu. Haliyle statüko eliyle bu yazılımın değişmesi mümkün değil. Çünkü zaten onlar bu bilinçaltımızdaki hatalı hastalık algımızı ve inancımızı pekiştiriyor. Hastasın diyerek, seni şu belirti, seni şu sorun etkiledi diyerek. Değerli arkadaşlar, şu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Birçok arkadaş halen ataklarım geldi gitti, panik atağım geçti geçmedi ile ilgileniyor. Halen siz ataklarım geldi gitti, panik atağım geçti geçmedi ile ilgileniyorsanız bilinçaltı yazılımınız değişmemiştir. Soruna halen geleneksel ve klasik bir anlayışla bakıyorsunuz demektir. Bizi ıslatan yağmur değil ise yağmur yağdı ya da dindi dememizin, yağmur geçti, halen devam ediyor dememizin bir anlamı var mı? Bizi ıslatan yağmurun yağması yahut şiddeti değilse, bizi ıslatan şemsiye kullanıp kullanmamak ise, bu durumda yağmur geçti ya da geçmedi, azaldı ya da azalmadı, dindi ya da dinmedi dememizin asla bir anlamı yok. Değerli arkadaşlar, bir insan bir ortamda aniden bağırdığında korkarsınız. Neden? Çünkü insan bilinçaltı ani nitelikli, yüksek bir sesi tehlike olarak yorumlar ve sizde bir korku, bir kaygı, bir irkilme sonucu ortaya çıkarır. Bu şekilde sizi tedbirli olmaya zorlar. Aslında bu bir anormallik değildir, korkmak, irkilmek. Beyniniz ani bir bağırmayı tehlike olarak yorumlamıştır. Bundan dolayı sizi korumak istemiştir. Koruma amacıyla da irkilme ve korku ortaya çıkarmıştır. Ne demiştik? Korku, kaygı ve benzeri duygular aslında koruyucu işlevi olan, asla anormal olmayan yaşantılardır. Çünkü organizma bizi koruma ihtiyacı duyduğunda bunu kaygı ve korku artışı yoluyla yapar. Kaygı ve korku arttığında uyarılmışlık artar. Uyarılmışlık arttığında daha çok tedbirli olma, daha çok kendimizi koruma ihtiyacı duyarız. Korku ve kaygı yoksa çok fazla kendimizi koruma ihtiyacı duymayız. Organizma bizi
koruma ihtiyacı duyduğunda bunu korku ve kaygı artışı yoluyla yapar. Biz ise kaygımız ve korkumuzu tehlikeli olarak yorumlayarak onunla savaşıyoruz, ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Siz bir insanı, dost bir insanı düşman diye bellerseniz ya onunla savaşırsınız, ya ondan kaçarsınız ya da ondan kendinizi korumaya çalışırsınız. Aynı örnek üzerinden gidelim. Bir kişi ortamda aniden bağırdı, korktunuz ve irkildiniz. Neden? Beyniniz bunu tehlike olarak yorumladı. Çünkü daha önceki bütün tehlikeler ya yüksek bir sesle ya ani bir bağırtıyla ortaya çıktı. Beyniniz bunu gördü, yaşarken gördü, gözlemledi, bilinçaltınıza kaydetti. Peki siz bu kişinin aslında bir akıl hastası olduğunu, gerçekte bir tehlike amacıyla bağırmadığını, böyle bir tarzı olduğunu veyahut da böyle bir şaka yaptığını, böyle garip bir eşek şakası yapan bir insan olduğunu öğrendiğiniz zaman, yani bu kişiyle ilgili bilginiz değiştiğinde, artık o kişinin bağırması, velev ki ani nitelikli bir bağırma bile olsa, velev ki yüksek bir ses dahi olsa korkar mısınız? Hayır. Bakın korku kalktı. Kaygı, endişe, irkilme ortadan kalktı. Oysa aynı uyarıcı ortamda var. Kişi halen bağırmaya devam ediyor. Kişi halen ani nitelikli, yüksek bir ses ortaya koymaya devam ediyor. Ama bakın sonuç artık ortaya çıkmıyor. Bakın çok önemli burası arkadaşlar. Bu daha önceki videolarımda var bu örnek. Ancak bu videoda müstakil bir şekilde ele almak ve altını tekrar kalın harflerle çizmek istedim. Bakın ortamda halen bu kişi var. Bu kişi aynı sıklıkla, aynı yoğunlukla, aynı ses tonuyla, aynı şekilde bağırmaya devam ediyor. Yine bağırıyor. Ama siz artık korkmuyorsunuz. Sizin korkmamanız için bu kişinin ortamdan gitmesi, bu kişinin ağzına bant tıkamanız, bu kişiyi etkisiz hale getirmeniz, bu kişiden kurtulmanız, bu kişiyle savaşmanız, bu kişiyi yok etmeniz gerekmiyor. Bakın aynı kişi, aynı ses, aynı uyarıcı ortamda var ancak artık sizde aynı sonucu vermiyor. Neden vermiyor? Kişi ortadan mı kalktı? Hayır. Kişiyle ilgili önce bilginiz, sonra algınız değişti. Önce beyniniz bu kişiyi tehlikeli olarak algılıyordu, hatalı bilgi neticesinde. O şekilde algılıyordu. Buna bağlı olarak da beyniniz sizi koruma ihtiyacı duyuyordu. Bunu kaygı ve korku yoluyla yapıyordu. Ve sizde bir irkilme vesaire ortaya çıkıyordu. Hani bedenimde titreme var falan diyorsunuz ya. Titremeyi irkilme gibi düşünün. Bakın, sonuç yaratan arkadaşlar ortamdaki bir uyarıcı değil. Bir uyarıcının ortama girmesi, yani hayatınızda ortaya çıkması değil. Bununla ilgili bilginiz ve algınız. Yanlış bilgi, yanlış algıya, yanlış algı beynimizin yanlış alarm vermesine, yanlış alarm verildiğinde beyninizin sizi koruma ihtiyacı duymasına, beyniniz de koruma ihtiyacı ortaya çıktığını düşünerek sizi korku ve kaygı artışı yoluyla ne yapıyor? Korumaya çalışıyor. Arkadaşlar mekanizma bu. O halde bizi etkileyen bu kişinin ortamdaki varlığı, bağırması değil ise, bu bağırma ile ilgili hatalı bilgi işleme sürecimiz ise, hatalı algılarımız ve inancımız ise, kurtulmamız gereken bu kişi midir? Bu kişiyle ilgili algımız mıdır? Psikiyatri ve psikoloji bizi bu kişiden kurtarmaya çalışıyor. Onunla kavga ettiriyor, ondan kaçmamızı sağlıyor, bizi kaçmaya yönlendiriyor. O kişinin ağzına bant tıkamaya çalışıyoruz. O kişiyle polemiklere giriyoruz. O kişiyi ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu haliyle mümkün olmuyor. Çünkü o kişi 5 dakika uzaklaşsa 5 dakika sonra yine geliyor. Ya da tam olarak uzaklaştıramıyorsunuz. Tam olarak o kişiyi etkisiz hale getiremiyorsunuz. Daha çok bağırıyor. Çünkü o da bir tehdit algısı içine giriyor. Oysa bakın ne yaptık arkadaşlar? Bu kişi halen var mı yok mu? Halen bağırıyor mu? Bağırmıyor mu? Halen sesi fazla mı az mı ile ilgilenmiyoruz. Bu kişiyle ilgilenmiyoruz. Bu kişiyle ilgili algımızla iyileşiyoruz. İlgileniyoruz. Hırsızla değil kapıyla. Yağmurla değil şemsiye ile. Soba ile değil sobanın nasıl yandığı ile
gümbür gümbür mü, çıtır çıtır mı yandığı ile değil, sobanın başında oturup oturmadığımızla ilgileniyoruz. Sobanın başında oturuyoruz çünkü sobayı bize tehlike olarak yansıttılar. Az yanıyorsa tehlike yok, çok yanıyorsa eşittir evi yakar, yani felaket diye. Siz bir sobanın evinizi yaktığına, evinizi yakacağına inanırken sobanın başında oturmaz mısınız? Bir sorunu hastalık olarak tanımlarken siz o soruna ilgisiz kalabilir misiniz? O sorun sobasının başında oturmaz mısınız? Bakın bizi sorun sobasının başında oturmaya mecbur ediyorlar. Sobanın başında oturup oturmamayla değil, sobadaki ateşle bizi ilgilendiriyorlar. Oysa biz sobanın başında oturmasak, sobadaki ateşin az yanması, çok yanması bize olan etkisi açısından bir fark yaratabilir mi? Biz kapıyı iyi kilitlesek, hırsızın kapımıza az gelmesi, çok gelmesi, 3 kişi gelmesi, 5 kişi gelmesi bir hırsızlık sonucu yaratabilir mi? Biz şemsiyemizi zamanında ve doğru açabilsek, bir yağmurun yağıp yağmaması, yağıyorsa bunun az ya da çok olması bizi etkiler mi? Arkadaşlar, sorunun adına önce hastalık dediler, bilinçaltımızdaki hatalı hastalık korkusunu ve kaygısını ortaya çıkardılar. Eyvah hasta oldum duygusu yarattılar. Siz böyle bir algı ve böyle bir duygu, böyle bir inanç oluştuktan sonra o problemden asla uzak ve soyut kalamazsınız. O problemden kendinizi soyutlayamazsınız. Bu sorunun hastalık olduğuna, sizi sorunun etkilediğine inanırken asla buna karşı ilgisiz kalamazsınız. İlgisiz kalamazken yoğunlaşırsınız. İlgisiz kalamazken iki şey yaparsınız. Ya kaçarsınız, ya savaşırsınız ya da kaçınırsınız. Bütün bunlar ise beyninize verdiğiniz tehlike var mesajıdır. Yani beyninizin o alarm zilini doğrulamış olursunuz. Ey beynim, evet, bir tehlike var gerçekten. Çünkü tehlike olmasaydı ben savaşmazdım, kaçmazdım ve kaçınmazdım. Bir yerde kaçma, savaşma ve kaçınma varsa beynimiz bunu otomatikman tehlike olarak yorumlar. Siz, yani öncelikle sizi sorun etkiliyor diyerek, bakın ne diyorlar? Tehlike var diyorlar. Tehlike varsa 3 şey yapmalısın: kaçmalısın, kaçınmalısın ve savaşmalısın. Bakın yine tehlike olduğu mesajını veriyorlar. Bir sorunun ortaya çıkması seni etkiliyorsa, bu sorunun adı da üstelik hastalıksa, bakın ne oluyor arkadaşlar? Sizi bundan kurtarmaya çalışacaklar haliyle. Bir sorun ortaya çıktığı için beni etkiliyorsa, üstelik bu hastalıksa, mantıklı olan nedir? Ondan kurtulmaya çalışmaktır. Kurtulmaya çalıştıkça kurtulamazsın. Kurtulmaya çalıştıkça yangının üzerine su döküyorum zannederek benzin dökersin. Yelpaze ile onu körüklersin. Öldürmeyen darbeler vurmak suretiyle süreci beslersin. Şununla uğraşmak gerekirken bununla uğraşarak boş yere ateş etmiş olursun. Ateş ettiğini, nişan aldığını zannedersin, ancak hedef bu iken sen bu hedefe nişan aldığın için bir vuramazsın, iki vursan bile asla doğru bir hedefe vurmadığın için hiçbir sonuç alamazsın. Yani sen ortamdaki o az önce bahsettiğim insanın bağırıp bağırmamasıyla, sesinin yüksek olup olmamasıyla değil, bu kişiyle ilgili algınla uğraşacağın yerde, o hatalı algından kurtulmaya çalışacağın yerde, o kişiden kurtulmaya, o kişinin sesinden, bağırmasından, ortamdaki varlığından kurtulmaya çalıştığın için yanlış bir hedefe ateş etmiş olursun. Yanlış bir hedefe ateş ettiğin zaman da asla doğru bir sonuç, doğru bir isabet elde edemezsin. Maalesef sektör bizi şu hedefe ateş ettirecekken bu hedefe ateş ettiriyor. Dediğim gibi ya biz bu hedefi vuramıyoruz, çünkü bu hedefi vurmak bizim elimizde değil, ya da vursak bile sonuçta hiçbir şey değişmiyor. Değerli arkadaşlar, lütfen bu ortamdaki kişinin bağırması, ani nitelikli bir ses ortaya koyması örneği üzerinde çok iyi düşünün. Bu video birçok videomda anlattığım güzel bir örneği, soruna bakışımızın değişmesini sağlayacak, ikna olmamızı kolaylaştıracak, aynı zamanda güçlü bir telkin etkisi yaratacak olan bu videomu lütfen
Tekrar tekrar izleyin. Halen takıntım geliyor gelmiyor, panik atağımdan kurtuldum kurtulamadım diyorsanız lütfen bu örneği tekrar tekrar izleyin. Bu videoyu tekrar tekrar dinleyin. Sizin ataktan, panik ataktan kurtulmanız gerekmiyor. Hatalı takıntı, hatalı panik atak, hatalı sıkıntı algınızdan kurtulmanız gerekiyor. Zaten bu algıdan kurtulduğunuz zaman, olgu ile algının bağını kopardığınız zaman zaten olgu beslenemeyecek. Olgunun ortadan kalkması, olguyla savaşmaktan değil, algı ile savaşmaktan geçiyor. Çünkü olgu bir algı doğuruyor, yarattığı sonuçtan besleniyor. Siz algınızı değiştirdiğiniz zaman artık ortaya çıkan olgu, panik atak, takıntı, anksiyete denen olgu artık sizde sonuç yaratamayacak. Sonuç yaratması ne demiştik? Bu olgunun ortaya çıkmasına değil, yani yağmurun yağmasına değil, hatalı algıya bağlı. Olgu, algı ile birleşirse ortaya bir ses sonucu çıkarıyor. Yağmur, şemsiyesizlik ile birleşirse, hırsız, kapıyı açık bırakma davranışımız ile birleşirse ortaya bir sonuç yaratıyor. O halde sonuç yaratmak bunun ortaya çıkmasına bağlı değil ise ben neden bununla savaşıyorum? Neden bundan kurtulmaya, bundan kaçmaya, bununla savaşmaya çalışıyorum ve böylece beni bu etkiliyor. O halde ortada bir tehlike var mesajı vererek bilinçaltı yazılımımı, zaten var olan hatalı yazılımımı daha da pekiştiriyorum. Sektör maalesef bize bunu yapıyor. Bununla bizi uğraştırıyor. Yağmurla uğraştırıyor. Hırsızla boğuşturuyor. Ortamdaki o bağıran insanla bizi polemiğe sokuyor. Onunla mücadeleye sevk ediyor. Ya ondan kaçmaya, ya onun üzerine gitmeye, ya ondan kurtarmaya bizi sevk ediyor. 5 dakika kurtulsam bile 10 dakika sonra yine çıkıyor. Çünkü o kişinin ortama gelip gelmemesi bize bağlı değil ki. Farz edelim ki onu ortamdan uzaklaştırdık. Farz etti ağzını bantladık. Bizi o etkiliye zannederek. Bir kişinin ağzı ilelebet bantlı kalır mı? Bir kişi ortamdan ilelebet gider mi? Yine gelir. Biz habire o kişiyle boğuşacak mıyız? Geldiydi, gittiydi. Eyvah yine bağırdı mıydı, bağıracak mıydı? Hayır. Algımızı değiştireceğiz. Bu kişinin bağırması tehlike anlamına gelmiyor. İstediği kadar yüksek bir ses olsun, istediği kadar sık bağırsın. Bakın algı değiştiğinde o kişinin halen ortamda bağırması artık bizde kaygı ve korku yaratmıyor. Bir davranışın günah olduğuna dair inancınız değiştiğinde o davranış sizde bir suçluluk duygusu, bir psikoloji üretir mi? Bakın arkadaşlar algı ve inanç değişecek. Bir günahın bizi etkilemesi o davranışın ortaya konmasına bağlı değil. O davranışın günah olduğuna dair inancımıza bağlı. Her şey bizde yol açtığı algı ve inanç yoluyla etki yaratır. Algı ve inanç değiştiğinde bir şeyin ortaya çıkması asla bir sonuç yaratmaz. Şemsiye varsa bir yağmurun yağıp yağmaması, az ya da çok yağması asla bir sonuç yaratmaz. Sektör önce bizde hastalık inancı tesis ediyor. Böylece bilinçaltımızdaki eyvah hasta oldum kaygısını ve korkusunu hem ortaya çıkarıyor hem bunu pekiştiriyor. Sonra da bizi aslında etkilemeyen bir yaşantıdan kurtarmaya çalışıyor. Yani şu algıdan değil, olgudan kurtarmaya çalışıyor. Bir, bunu yapamıyor. İki, yapamadığı için öldürmeyen darbeler vurmamıza neden oluyor. Böylece süreci daha çok beslememize yol açıyor. Değerli arkadaşlar, bu sektör asla sizi tedavi edemez. Ben klasik bir terapi alıp da psikiyatriye gidip de iyileşen bir kişi bile inanın görmedim. İyi hissetmeyi başarı diye çarpıtıyorlar. İyi hissetmek asla iyi olmak demek değildir. Kötü hissetmek de kötü olmak demek değildir. Hatalı hissetme algısı videomu lütfen izleyin. Terapiye gittim, iyi geldi, kendimi iyi hissediyorum diyoruz. Bu terapinin faydalı olması anlamına gelmiyor. Benim videolarım da insanlara iyi geliyor. Alkol de insanlara iyi gelir, rahatlatır. İnsanı rahatlatan bir şey tedavi demek değildir. Bu alkol etkisidir. Alkol de etki eder, rahatlatır ancak bu alkol tedavi ediyor, alkol tedavi etti demek değildir. İhtiyacınız olan şey rahatlamak değildir, tedavidir. Yani kökten kurtulmaktır. O halde arkadaşlar olgu ile değil, algı ile uğraşacağız. Bu algı bu olguyla birleşmediği sürece asla bir sonuç doğuramaz bu olgunun ortaya çıkması. Bir yağmur sizin şemsiyesizlik tepkiniz ile birleşemezse asla ıslatma sonucunu ortaya
çıkaramaz. O halde yağmurla değil, şemsiye ile ilgilenin. Olguyla mücadele etmeyin, algı ile mücadele edin. Bu algı değiştiğinde, bu algı şu olgunun karşısına çıkmadığında önce o olgu, yani atak, panik atak sizde bir sonuç yaratamayacaktır. Sonuç yaratamadığında beslenemeyecektir. Çünkü sorunlar, sıkıntılar sebep olduğu sonuçtan beslenir. Beslenemediği zaman işte o zaman atak ve takıntı, anksiyete ortadan kalkacaktır. Olguyla savaştığımız zaman değil, algı değiştiğinde, o olgu artık sizde bir sonuç yaratamadığında, etkisiz olarak kapınıza gelip gittiğinde, kapıdan sürekli eli boş döndüğünde, işte o zaman hani kurtuldum, kurtulamadım, halen ataklarım geliyor gidiyor diyorsunuz ya, o işte o zaman ortaya çıkacak. Ama sizin birinci hedefiniz bu olmayacak. Bu bir hedef olmayacak. Bu doğal bir sonuç olarak sonradan kendiliğinden ortaya çıkacak. Ancak siz bunu hedeflemeyeceksiniz. Siz para kazanmayı hedeflemeyeceksiniz. Siz kaliteli hizmet sunmayı hedefleyeceksiniz. Para zaten otomatikman kazanılacak. Tıpkı bunun gibi. Değerli arkadaşlar, bu video gerçekten bence de içime sinen bir özetleme oldu. Bu gerçekten içime sindi. Bir anlamda bu benim ustalık eserim diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, benzer şeylerden bahsediyorum. Bu anlattığım şeylerin lütfen değerini hafifletmesin. Elbette ki sorun benzer, haliyle benzer şeylerden bahsedeceğiz. Birçok videomda benzer şeyleri tekrar tekrar anlatıyorum. Aynı zamanda bu doğal bir telkin etkisi olsun diye. Bir psikiyatrist 300 soruna neredeyse hep antidepresan verir. Hep antidepresan vermesi nasıl ki psikiyatrik tedaviyi gözlerimizde basitleştirmiyor. Ya bu adam her soruna hep aynı antidepresanları veriyor demiyoruz. Ya her grip olduğumuzda adam bize antibiyotik veriyor. Her grip olduğumuzda şu semptomatik tedavi yapan şu bir iki ateş düşürücüyü veriyor demiyorsak, bu doktoru ve doktorun sunduğu hizmeti değersizleştirmiyorsa, benim de benzer örneklerden, benzer bir anlatımdan, işte benzer bir kurgudan, benzer bir içerikten bahsediyor olmam lütfen anlattığım şeylerin değerini hafifletmesin. Bakın, o kadar çok şeyden bahsediyorum ki sürekli biz farklı farklı şeylerden bahsedemeyiz. Değil mi? Yani bir konuyla ilgili bilgimizin bir sınırı var. Bir konuyla ilgili bilginin doğal bir sınırı var. Hani bir konuyla ilgili sınırsız bir malumat var da biz sürekli aynı boyutundan bahsediyor değiliz. Takıntı, panik atak, anksiyetenin temel mekanizması, temel yaklaşım şekli, temel başa çıkma metodu bu. Elbette ki benzer şeylerden bahsedeceğiz. Lütfen, İzzet Bey hep aynı şeylerden bahsediyor, hep aynı örnekleri veriyor gibi bir otomatik düşünce ile, klasik, hatalı bir düşünce ile lütfen bu yaklaşıma, bu modele, bu özgün terapi tekniğine bakış açımız değişmesin. Değerli arkadaşlar, emin olun hazine elinizde. Şu anlattıklarımı 50 seansa gitseniz alamazsınız. Onun için kıymetini bilin. Lütfen tekrar tekrar izleyin. Tekrar tekrar izlemenin kaçınılmaz sonucu telkin etkisidir. Telkin etkisinin kaçınılmaz sonucu da mutlaka değişimdir, dönüşümdür. Telkin mutlaka beynimizi kodlar, bilinçaltımızı programlar. Müslüman bir ülkede herkesin Müslüman olması, Hristiyan bir ülkede doğan herkesin Hristiyan olması telkin etkisinin sonucudur. Sürekli aynı şeyleri duyuyor. Sürekli Allah, Müslümanlık, namaz, cami, ibadet, ölüm, ahiret, bunları duya ne yapıyoruz? Zaman içinde Müslüman oluyoruz. Ya da Müslümanlık inancımız pekişiyor. Bir dini sohbete gidip gelen bir insanın dini inanç hassasiyeti artmıyor mu? Dini inanç hassasiyeti arttığında günaha karşı hassasiyeti artmıyor mu? Günaha karşı hassasiyeti arttığında, o günahı işlediğinde daha fazla bir psikolojik sonuç ortaya çıkmıyor mu? Bakın, inanç. İnanç kuvvetlendiğinde telkinle inanç kuvvetleniyor. İnanç kuvvetlendiğinde ortaya daha fazla bir psikoloji çıkıyor. O halde çare atak geldi, atak gitti. Panik atak halen geçti, geçmedi. Halen korkuyorum, korkum azaldı demekte değil. Yani olgu ile uğraşmakta, olgu ile savaşmakta değil. Yani yağmur ile boğuşmakta değil, algı ile uğraşmakta. Sektör bizi algı ile değil,
olgu ile uğraştırıyor. Algıdan değil, olgudan kurtarmaya çalışıyor. Şemsiye ile değil, yağmurla boğuşturuyor. Bizi yağmurdan kurtarmaya çalışırken bizi yağmurun altında sırılsıklam ediyor. Değerli arkadaşlar, bu videomu lütfen her gün bir kere izleyin. Bence bu video bütün önceki videolarımın çok daha güzel bir özetlemesi oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle.